Ay inanılmaz kalabalık, valla bıktım ya. Çok çok iğrenç ya. Çok kalabalık ya. Valla panayır gibi ya. Ya vallahi hiç istemiyorum. Boş ver. Her yerde insan var zaten. Herkese selam. Seya. Biz bugün neredeyiz? Costco. Ama 8 ay sonra. Evet. Ya gerçekten bizim için biraz utanç verici bir durum. Costco'ya daha önce hiç gelmedik. İlk defa geliyoruz. Ama uzak yani. Uzak. Bir de hani çok değeceğini düşünmediğimiz için gelmedik biz. Ha, hala değecek mi değmeyecek mi bilmiyoruz ama bakalım işte yani. Evet. Çok övdüler. Aynen. Arkadaşlarımız çok övdü. Bir de bizim gelmeme sebebimiz burası biraz daha çoklu gıda alabileceğiniz bir marketti. Stok yapacaksın işte. Stok yapmalı bir marketti. Dondurulmuş Biz de ürünler. 2 kişi olduğumuz için evimizde de depolama alanı çok fazla olmadığı için o yüzden burayı tercih etmiyorduk ama şimdi elektronik bir şey almamız gerekiyor. İşte elektrik süpürgesi alacağız. Dediler ki burada geri iade şeyleri ve müşteri hizmetleri falan bayağı iyiymiş. Memnun kalmazsan. Ya da atıyorum 5-6 ay sonra baktın gücü yok yani eskisi gibi çalışmıyor falan. Hani tek söylediğin şey hani soruyorlar işte niye iade ediyorsun? İlk günkü gibi performans vermiyor diyormuşsun. Evet. Ondan sonra alıyorlarmış yani. Mış ama bilmiyoruz. Evet. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi giriş kısmındayız. Direkt elektronik eşyaların olduğu alana geldik. Burada işte televizyonları falan gördük. Elektrik süpürgelerin olduğu yerdeyiz. Buradan elektrik süpürgesi seçip bütün marketi gezeceğiz birlikte. Evet. Aynen. Gösterebildiğimiz kadar Biz de ilk gösteririz. defa görmüş olacağız. Bakalım birlikte keşfedelim bugün. Yani. Aynen. Fiyatlar, güncel fiyatlar Garip bir neymiş? şey görürsek şey yaparız zaten. Yani Aynen. çoğu şey biliniyordur burada internetten falan Evet. filan ama garip bir şey görürsek gösteririz işte. Ben hep Türkiye'deki metro gibi düşünmüştüm ama buranın böyle farklı alanları da var. Tabii canım burada altın falan satıyorlar yani. Aynen, kuyumcusu var mesela, değil mi? Hı hı. İşte restoranı var vesaire falan. Metro gibi değil dediler bize. Bakalım. Bizim alacağımız marka Shark. Yani 300 dolar, 250 dolar, 350 dolar arası değişiyor. Bu arada Dyson direkt yanında. O da 600 dolar. Ama bu iyi dediler bize. Yani ikisini de kullanan Dyson'dan arkadaşlarımız, daha iyi aynen. İkisini de kullanan arkadaşlarımız bunun iyi olduğunu söylemişti. Burada evcil hayvanlar için olan süpürgeler ayrı. Türkiye'de de böyle mi bilmiyorum bu arada. Biz Türkiye'de çok elektronik aletleri falan daha önce incelememiştik. Bu arada bizim bir önceki süpürgemiz ne kadar? Biz ilk geldiğimizde çok masraf olmasın diye 75 dolarlık bir şey aldık ama yani o da ya ilk başta iyiydi yalan yok ama şimdi gücü bitti bir de temizlememize rağmen hani ne o tıkanıyor falan filan onu temizlememize rağmen şu an aşırı kötü yani hani hiçbir şey almıyor ya da atıyorum mesela şimdi Thor yani kedimiz işte tuvaletini yapınca muhakkak etrafa biraz kum saçıyor ister istemez yani. Şu an o kumları bile almıyor baksana. Alıyor geri bırakıyor gibi falan. Hani o yüzden şöyle traktör gibi bir şey alacağız. Sırf kedi yüzünden yani. Evet. Mecburen. Bakalım. Ömer hala süpürgelere bakarken burada Dyson saç ürünlerinin fiyatları 580 dolara var, 800 dolara var. Mesela üçlü setli bir valiz şöyle küçük boy, orta boy ve büyük boy 350 dolarmış. Burada erkekler için tıraş aleti 40 dolarmış fiyatı. Böyleymiş içinde. Başlıkları falan var işte. İndirimdeymiş bu arada. 50 dolardan düşmüş. Burada da Philips'in var. Bayağı büyük bir set sanırım. Bu 135 dolar. Bence çok çok pahalı. Yani burada farklı bir Philips var. Bu da 50 dolar. Böyle. Bu alanda optikçi var. İnsanlar gözlük vesaire alıyor. Ömerciğim hala süpürge seçmeye çalışıyor. ChatGPT ile araştırmalar. ChatGPT asistan olarak kullanmalar. Ya ChatGPT zaten şey ya. Bizim sırdaş. Arkadaş her şeyi soruyoruz yani. Azıcık tuvaletime sıkışsam bile ona soruyorum.
Niye sıkıştın diye. Kablolu mu alalım, kablosuz mu? Sen söyle. Benim gönlüm kablosuzdan yana ama sen kablolunun daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Evet, çünkü daha güçlü oluyor kablosuzlardan. Bir de kablosuzlar yarım saat anca dayanıyor ya. Ya bir de haznesine baksana şunu. Yarım kilo haznesi var yani. Bunu alsan her süpürgeden sonra bunu temizleyeceksin. Şu da öyle bak. Ama şuna baksana. Ya tipi bile çok güçlü duruyor. Ya bir de biz zaten 1+1'de yaşadığımız için kablosu da uzun. Çok sıkıntı yaşatacağını sanmıyorum bunun ama bakacağız yine. Ha bir de bence şeyi söyleyeyim sana. Çok az elektrik süpürgesi var. Eğer sadece burası ise elektrik süpürgesi kısmı. Bence zaten o yüzden biraz daha bir bakalım etrafa. Yine elektronik kısmındayken ondan sonra geri geliriz yani. Bence de önce bir gezelim. Evet, O sırada düşünme fırsatımız olur. ben Sonra ChatGPT ile muhabbet ederim işte o ara. burada da kahve makineleri ve kapsül kahveler var. Ben kapsül kahve içtiğim için burada 120'li falan satılan gördüm ve muhtemelen çok daha ucuz. O yüzden bakacağım şimdi biraz. Fiyatlar böyle. Bu marka burada bayağı popüler. Hatta benim de kahve makinem bundan. Fiyatı nispeten diğerlerine göre daha ucuz bence. 80'lik kapsül kahve aldık. O kadar kalabalık ki yani gerçekten feleğim şaştı benim bu arada. Ne kadardı bunun fiyatı? 54,99 dolar. Pazar yeri gibi. Çok 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 kalabalık. Cumartesi, pazar, hadi cuma günü bile olsa ben bu kalabalığı anlarım ama hani saat kaç? 3:30. Yani 3:30'da ve pazartesi günü bu kalabalığı ben anlamadım. İnanılmaz kalabalık yani. Çok garip. Burada kıyafet falan satıyorlar. Mesela 20 dolara sweatshirtler var. 15 dolara tişörtler var. Böyle her renkten de. Tencere setleri 250 dolara var mesela 11 parça. 250 dolara var. Rengi de tatlıymış. Yani kazan 32 litrelik bir tencere. Bizim Muğla'da düğün yemekleri meşhurdur. Böyle şeyler 50 dolarmış bu da. Tefal'in tava seti var mesela burada. Kaçlı bu? Aynen üçlü. 30 dolarmış mesela. Bu bayağı iyi fiyat olarak. Çok çok ucuz bence. Klozetler falan var mesela 200 dolara. Burası da banyo ürünleri reyonuydu. Kalabalığı anlatamıyorum. Yani çarşamba pazarı gibi olduğu için insanları da çok fazla rahatsız etmemek adına çok kalabalık yerlerde çekmemeye çalışıyorum ama çok da mümkün değil gibi yani. Mesela burası ne alanıymış? Hırdavat alanı sanırım. Merdivenler var. 200 dolar. 40 dolara da var bu arada merdiven. Şu da kar küremek için işte herhalde. Aynen. Yani burada çok ilginç bir şey yok ya. Hiç ilgimi çeken bir şey olmadı. Ne bunlar? Mesela onun hakkında bir fikrim bile yok. Neymiş bu? Yüzeyi temizliyorsun herhalde köpükle. Alkol kısmına geldik. Normalde marketlerde alkol reyonları farklı oluyor bu arada. Yani direkt mesela bizdeki Migros'un içinde nasıl alkol satılıyorsa buradakilerde öyle olmuyor. Ayrı oluyor. Yan yana oluyorlar genelde. Burada bir de alkolü her yer satamıyor. İzin almaları gerekiyor. Gerçi yine bazı küçük market zincirlerinde de satılıyor da ama böyle şey yok hani. Her köşe başına bir tekel olsun. Oradan gideyim biri alayım. Ki bir de şey erken de kapandıkları için mesela. Hani normalde alkol satışı ile ilgili belli bir saat diye bir şey yok hani. Şu kadar saat, şu saate kadar satılabilir falan diye sanırım. Ama dükkanlar zaten kapandığı için otomatikman alamıyorsun mesela 8'den sonra bence. Merak edenler için alkol fiyatlarını söylüyorum. Şaraplar 15 dolardan başlıyor gibi görünüyor. Pardon 10 dolara da gördüm bir tane 11 dolara. Şu arkamdaki. Onun dışında biralar mesela Heineken var. 24'lü. 48 dolar ama bu 500 mililitre değilmiş. 330 mililitreymiş. Ayakkabı reyonundayız.
terlik ama herhalde. Arka tarafta Skechers'lar falan da vardı. Mesela çocuklar için Skechers'lar var böyle. 30 dolar sadece. Bir gösterebilir misin onu? Bayağı da güzel görünüyor ya bence. Ha bir de şeymiş bu. Tabii bağcığı da yok ya. Hands free diye Evet, geçiyor. Aa, küçükken bayılırdım ben böyle ayakkabılara zaten de. Giy çık. Vallahi. Bir de Skechers olduğu için zaten inanılmaz rahattır diye düşünüyorum. Ben bayılırım Skechers'a. Burada da farklı modeller var. Bana bunlar kadın ürünüymüş gibi geldi ama evet öyle sanırım. Mesela bunların da fiyatı neymiş? Aynen woman size diyor, 40 dolarmış. Çok aşırı ucuz bu arada ya. Bayağı iyiymiş yani. Grisi var, siyahı var, farklı renkleri falan var. Eminim de çok rahattır yani. Burada botlar var mesela. 40 dolar. 70 dolarmış bunlar da. Şöyle. Yine 50 dolara yine bir spor ayakkabı. Burada bunlar var mesela. Şunlar. 40 dolarmış. Fiyatları bence bayağı uygun ya. Burada da erkek Skechers'ları var. Onlar da 50 dolarmış. Yine farklı modelleri ve renkleri de var. Bu Elif'in hayatını kurtaran bir şey kışın. Evet, bundan daha önceki videoda bahsetmiştik bu arada. İzleyenler bilir. Kadın bile acıyıp Elif'e donuyor diye bundan vermişti de bunu alsak mı acaba ya? 13 dolar baksana. Ve içinde 40 tane varmış. Alalım tabii 8 ki ya. saatte ısırıyormuş. Isıtıyormuş, ısırıyormuş diyor. Sıcak olarak ısırıyormuş. Burada bir tane piyano bulduk. 900 dolar. Bir de artı tax vardır. 900 dolar. Evet. Burada pantolonlar var işte erkekler için. Ya o kadar kalabalık ki mikrofonu ağzıma sokacağım şimdi ha. Sesim gelsin diye yani. Her renkten var işte. Açık renk. Siyah var, lacivert var. 25 dolar. İyi mi kötü mü bilmiyorum 25 dolar. Bence iyi yani. Ha tabii kalitesini bilemeyiz ama bu şey oluyor ya. Bu çabuk kuruyan kumaşlar falan var ya. Onlardan bu. Su geçirmez muhtemelen bunlar. Olabilir, Ben olabilir. öyle düşünüyorum. Ya ama slim fit diyor yani. 2010'larda yaşamadığımız için bana gelmez yani. Bir de şu bacaklara baksana yani zaten. 1 santim bacaklara kalınlık olarak. Ay inanılmaz kalabalık vallahi bıktım ya. Çok çok iğrenç ya. Çok kalabalık ya. Vallahi panayır gibi ya. Çarşamba pazarı falan diye bir terim var ya. Ondan daha kötü bir şey düşünün yani. Herkes buradaymış gibi. Gerçekten bütün Ottawa buraya gelmiş bugün. Hayatımda ilk defa kıçım Calvin Klein görecek. Hatta çakmamı falan diye düşünüyorum yani. Ama bu kaçtı şimdi? Dörtlüsü 30 dolar. Bayağı iyi yani hani. Alım gücüne bakarsan Türkiye'de Jack Jones alırsın anca en fazla. Bu paraya diye düşünüyorum. Linç yemeyeceksem eğer. Burada böyle içlikler, çoraplar, atletler, erkek şeyleri falan da var. Burada sweatshirtler, gömlekler falan bir sürü şey var ya. Kıyafet konusunda bence iyiymiş çeşitliliği. Ben bu kadar fazla beklemiyordum. Ömerciğim kendine çorap bakıyor. 10 tanesi 20 dolar. Ne bayağı dolarama gibi fiyatı var yani. Ha, kaliteli midir? Kalitelidir herhalde. Onu bilmiyoruz ama işte. Robert Graham. Ya bu şunlar da iyi aslında ama bunlar o kadar kalın ki bu sefer de ayağını çok terletiyor adamı. Botla giydiğin zaman çok kötü oluyor bunlar yani. Aşırı terletiyor bu sefer. Dağa çıkmıyorsan bu tarz bir şeye gerek yok yani. Dağa çıkıyorsan gerçi burada çok kolay vize alıyorsun. Ama anlarsan neler espriyi. Komik. Şöyle bir eldiven buldum. 18 dolarmış. Hatta daha kalınları da var böyle. Ama ben ilk geldiğimde bunlardan almıştım Kolombiya'dan. O yüzden şu an böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bu arada bunun fiyatı 15 dolar sadece. Çok iyi yani. Ben Kolombiya'da indirimli 30 dolara aldım hatırlıyorum çünkü. Burada da Gap sweatshirtler var. Fiyatları 22 dolar. Erkek sweatshirtiymiş bunlar. Ya bunlar çakma mı acaba ya? Bana öyle geliyor bilmiyorum. Ama gerçekten tekstil ürünleri burada zaten çok pahalı. Ona rağmen çok gayet iyi yani. Hele ürünün kendisi var. Ha şu hoş şöyle bir şey var, ben sevmiyorum.
Yani böyle kapşonlu şeyleri sevmiyorum. Ha, kapşonlu olacaksa benim fermuarlı olacak. Gerçi onlar da var şu ileride. Onlara da bakarız şimdi. Sıra bekliyoruz da yani millet arabasını çeksin diye. O yüzden öyle bir şey var ya şu an. Bu arada şöyle bir şey var mesela. Burada iş kıyafetlerini falan okullarda diyeyim mesela vermiyorlar. Yani bu çelik burun ayakkabıları falan bunları kendin alman gerekiyor. Mesela inşaat şeyleri falan var, reflektörler. Onları falan da kendi alman gerekiyor. Onlar da şurada zaten ileride. Ama Türkiye'de de okullarda vermiyorlar. İş yerinde veriyorlar ama burada iş yerinde de Tabii vermiyor iş yerinde- olabilirler. tabii doğru. İş yerinde veriyorlar burada. Hı hı. Türkiye'de. Mesela jeanler var. Levi's jean görüyorum şu an. $37. Bedava bu arada. Şunlar. Burada da Adidas'ın hoodileri varmış kapşonlu. $25. Kadın reyonuna sonunda gelebildik. Burada da Gap'in eşofman altları var. Bütün bedenleri. Renkleri siyahı ve yeşili falan da var. Grisi var. Hatta bu butter yellow meşhur olan renk de var. $20 fiyatı. Oradan göster istersen. Onun dışında bir de böyle sweatshirtler var. Dokusu çok çok güzel. Kumaşlarını bayağı beğendim. $17. Böyle bir sweatshirt buldum Gap'ten. $20'dı. Bunu alıyoruz. Burada pijama takımları var böyle renkli kadınlar için. $20 ve $25'mış. Altlı üstlü. Ne oldu? Ne soru mu var? Memnun musun? Değilim, çok kalabalık. Burada banyo paspasları var. Çarşaflar var. 70, 60 dolara var mesela. Şu çarşaf seti $60'mış. Biz Türkiye'den çarşaf getirmek gibi, hatta bayağı bir çarşaf getirmek gibi bir hata yapmıştık. Siz yapmayın. Çünkü Ikea'da falan da çok pahalı değil. Mesela şurada battaniye yorgan setleri falan var. $30. Battaniye de $30. Bayağı da kalın ve güzel yani şöyle. Her rengi de var. $25 yine yorgan seti var. Çift kişilik. Burada da havlular var. $10'mış şunlar. Burada da şey var. Piece of shit. Al sana espri. Kuyumcusuna geldik. Böyle 14 karat gold bir güzel bir kolye görüyorum mesela. $1200 civarında. Gerçi değişiyor yani. Fiyatları zaten görürsünüz siz de. Bu arada saatler falan da var. Külçe altın var. Gram altın var. Yine. Aynen. Ama burada altın çok şey ya. Değersiz yani. Bizim ülkemizdeki gibi değil yani. Satmak istediğinizde falan. Tek taş yüzük varmış mesela. Yani fiyatları bilmiyorum. Kıyaslayamıyorum. Burada da altın küpeler var. Ya çok ucuz gelmedi bu arada bana ya. Şu an Türkiye'deki altının fiyatlarını hiç bilmiyorum ama çok da ucuz değil yani. Yine elektronik aletler kısmındayız. Burada tabletler, telefonlar, MacBook'lar. Mesela şöyle bir MacBook. $780 sanırım da. $900, $800. Şimdi ilaçların ve kozmetik ürünlerin olduğu yere geldik. Genelde birlikte satılıyorlar zaten marketlerde de. Ama bizim depolama alanımız olmadığı için bunları birlikte almayı düşünmüyoruz. Yani şampuan falan stoklamaya gerek yok yani buradan. Mesela dudak balmı bile altılı satılıyor. $10'mış. Fiyatı iyi bu arada. Burası da çiçek reyonu. Zaten bütün markette oluyor. Buradaki buketler biraz daha küçük oldukları için $15'mış. Mesela bu $15. Bir de arka tarafta var. Onlar biraz daha büyük ve güller var mesela bayağı çok çok güzel. Onlar da $23-24 arası sanırım. Ama çok güzel ya. Baksana mesela. Bilmiyorum. Bayağı beğendim. Burada da böyle güller var mesela. Bunlar $24'mış. Burada da bakliyatlar var. Dünya diyor. Bu Türkiye'den mi gelmiş acaba? $7. Kırmızı mercimek. Kaç kilo?
3.63 kilogram. Cipslerin büyüklüğü. Böyle. Aylık cips tüketimi. Burada 2 kilogramlık peanut butter'lar var, fıstık ezmeleri. 9.89 dolar. Çok büyük yani. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama az önce çorba denedik. Şimdi de böyle bir şey dağıtıyorlarmış. Dip sos denemesi sanırım. Hadi bakalım. Yemin ederim yoğurtla yiyormuşum gibi. Özür dilerim. Şu altındaki nacho mu direkt peki? Nacho. Bisküvi gibi bir şey ya. Tam nacho gibi değil. Dediğim gibi harbiden. Biraz fazla tuzlu sadece. Onun dışında gayet güzel ya. Beğendim. Sevgili Ömer, sana bir sorum var. Şimdiye kadar gezdiğimiz kadarıyla marketi beğendiniz mi? Beğendim mi ona bir şey diyemiyorum ama aşırı kalabalık. Yani şu an belki burada 1000 tane insan vardır bence. Attım mı? 1000. 1000 yani. Onun dışında tekstil ürünleri ucuz. Ona lafım yok. Gıda ürünleri de eğer çoklu şeyler alırsan ucuz. Onun dışında başka ne ucuz olacak zaten şimdi o da var da. Ama elektronik cihazları tam şey yapamadım, kıyaslayamadım yani tabi bilmediğim için. Yani yine bakacağım. Hala da elektrik süpürgesi alacağız aslında. Onun için geldik biz buraya da. Bakalım yani. Ona göre bir şeyler bulacağız işte şimdi. Sence? Senin fikirlerin nedir? Yani benim ilk düşüncem mesela ilk başta çok fazla çeşit var. Yani mesela şu alanda bile yani çocuklar için oyuncaklar işte vesaire falan diğer Walmart'ta ve diğer büyük marketlerde bulamayacağınız farklı çeşitler var. Bence en büyük avantajı oydu mesela. Az önce tavuk yedik. Şimdi de böyle bir şey bulduk. Ispanaklı peynirli. Bakalım. İçi böyle. Bayağı güzel. Vallahi karnımızı doyurduk ya. Şimdi sıra geldi içeceğe. Zaten bu video şey oldu ya. Costco atıştırmalıkları deniyoruz videosu gibi. Bu ne? Bu arada. Ben enerji içeceği gibi bir şey anladım. Şekersiz. İğrenç. Güzelliği iğrenç yani. Ne ilaç gibi. Kalpol gibi. Bilen bilir yani. Erkek monttan oraya geldik. 60 dolar civarında ama bu montlar böyle çok da kışlık gibi değil sanki. Hani ben şöyle bir bakıyorum ama çok da kalın değiller. O yüzden Elif'in mevsimlik diye tabir ettiği montlardan diye düşünüyorum bunları. Bunların 40 dolarlık olanı var. 50 dolarlık olanı var. Onun dışında başka bu taraflara doğru gidelim. Kadın montlarında fiyatları göremedim ama çocukların içinde mesela yine 36 dolar. 15 dolara var. 60 dolara var. Yine gayet ucuz. Yine şurada 70 dolarlık olanlar falan var. Diğer tarafına geçelim de. Şu kalabalığı görüyor musunuz yani? Vallahi. Burada yine kadın diye gösteriyor ama bence bunlar kadın ürünü değil. 28 dolar gösteriyor. Yedik, içtik, karnımızı doyurduk. Şimdi de kahve içiyoruz. Benim denediğim kahve akçaağaç çuruklu, maple'lı. Ömer de neli almıştın sen ya? Krem brûlée. Ben krem brûlé'li almıştım. Ama ben tabii şeker bağımlısı olduğum için yine bastım şekere, bastım sütü. Kahveyle hiçbir tadı yok, alakası yok. Ama güzel bir krema gibi bir şey değil. Karamel tadı geliyor. Bu arada biz geleli herhalde 2-3 saat oldu. Belki 3 saati geçmiştir bile. Saate bakmadım. Ama ben şunu fark ettim. Burası gez gez bitmez yani. Çok fazla detay var. Bizim hala hiç girmediğimiz reyonlar var. Bu arada acıktık artık. Saat 5.30'muş bu arada. Biz 2.30'da falan gelmiş olmamız lazım. Şimdi alışverişimizi bitirdik ve yemek alanına geldik. Ömer hot dog yiyor. 2 tane hot dog aldı o. All beef yani tamamen dana etiymiş hot dog. Bayağı da ünlü dediler. Bu arada bizim Meksikalı arkadaşlarımız önermişti bunun hot doglarını. İçecek ben ice aldım. Ömer'e gazoz aldım. Bir tane cookie var. Şöyle. Bir de bayağı güzel olan bir pizza dilimi var. Böyle. Bayağı beğendim pizzasını. Şimdi bize afiyet olsun. Dışarıda görüşürüz.
alışverişimizi bitirdik. Hava bayağı bir soğumuş, o yüzden ben orada aldığım şeyi giydim üzerime hemen. Bu arada buraya almak için geldiğimiz asıl şeyi almadan çıktık. Çünkü Amazon'la arasında bayağı bir fiyat farkı vardı. Bir de biz aradığımız modeli tam olarak bulamadık. Yani biraz katlanabilir bir şeyler falan istiyorduk stoklama alanı için. Yani hemen saklayabilelim vesaire falan diye. Ama süpürge fiyatlarını göstermiştik zaten. $350 falan civarıydı. Amazon'da da 189 civar. 189 değil mi? 189 Öyle bir şeydi. dolar. Biri $300 buradaki ama Hı hı. aynısının 190, aynı model, aynı şey bu arada. Amazon'da 190'a vardı yani. Evet. Ya buranın sanırım avantajı işte hani kolay iade, sorgusuz sualsiz iade vesaire etmek için belki de fiyat farkı biraz var ama bizim için yüksek bir fiyat var ki yani. O yüzden biz sadece işte kahve kapsülüdür, işte zeytin. Hot dog ya, hot dog için geldik işte. Bu arada yemek efsaneydi yani. Karnımızı İnanılmaz doyurduk, iyiydi. tadımlık şeylerle. Dönüyoruz Evet. işte bu yani. Akşam yemeğimizi de yemiş olduk. Güzel oldu. Ne kadardı bu arada fiyatlar? Ben onları bilmiyorum. Yemek Hot fiyatları. dogların mı? Hı hı. Pizza $3,5 falan da herhalde. Hı hı. Şey, bu slice bu arada, hani şey, dilim. Hı hı. Zaten Costco'nun Ama 85'ten çok falan büyüktü. beri Costco'nun 85'ten beri olan bir fiyat şeyi var hot dog'la ilgili. Hot dog ve bu geri doldurulabilen içecek $1,5 zaten. Bayağı ucuz işte yani. Bir de Evet. cookie aldık. Cookie de $3, $3,5 öyle bir şeydi herhalde. Ama cookie baya büyük. Yani benim avucum şu elimden komple büyüktür cookie. Pizza da çok büyüktü bu arada. Hatta zor yedim yani ben. Ömerciğim de sağ olsun biraz yardım etti. Tadı güzel canım. Yani evet, en azından o restoran kafe kısmının falan şeylerini çok beğendik, kalitesini falan. Ya bu arada eminim gıda ürünleri de çok güzeldir ama hem biz şu an mesela yine taksiyle döneceğiz. Taşıması etmesi falan araba olmadığı için biraz zor oluyor. Bir de mesafe uzak yani bizim eve. Yani taksisiz gelmek zor mesela buraya. Ya da otobüste geldiniz, otobüse dönemezsiniz o kadar eşyayla falan. O yüzden arabası olanlar için güzel bir alternatif Tabii bence. işte Costco'dan şey işte, arabası olanlar için, işte böyle normal düzenli bir hayat olan için çok uygun bir yer yani. Evet. Stokla geç işte. Ama bizim için de değişik bir deneyim oldu Tabii yani. canım, öyle yani. Hani bir daha ihtiyacımız kullanmayız olursa da. artık yine geliriz. Yani. Bu arada membership fiyatlarını falan gördüm, onu da söyleyeyim. $65 civarıydı en düşük fiyatı. Gittikçe de artıyordu fiyatları falan. Senelik. Aynen. Senelik fiyatı. Her yıl yeniletmeniz gerekiyormuş. Böyle bir bilgi. Eğer buraya gelmeyi düşünen varsa falan. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadardı. Abonelikler artık. Evet. Yorumlar. Lütfen. Beğeniler. Aynen. Please. Evet, Görüşürüz. izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Onu da Üzülüyor. bekliyoruz. Evet, üzülüyorum. Bye bye.